Aggie Wiggs'le tanışın. Yazar tıkanıklığı, daha doğrusu sürükleyici bir konu tıkanıklığı çekiyor. Bütün gün masasında kıpırdanıp durduğu ve yanında tatlı köpeğini kıptığı güzel bir evde tek başına yaşıyor. Girmeyi reddettiği bir oda var. Bu oda, bir araba kazasında ölen ve artık hayatta olmayan oğluna ait. Yan daireye bir zamanlar karısının ölümünden sorumlu tutulan emlak kralı Niall Jarvis taşınıyor. Muhtemelen bir lezbiyeni düzleştirebileceğini düşünüyor. Tam bir vay canına, Egi sonunda ilham perisini buldu. İçimdeki Canavar, Netflix'in ezici mini dizi kütüphanesindeki en son giriş ve kendini tam olarak belli etmiyor. Get Rotter tarafından yaratılan dizi, çıkış yapan bir dizi olmak için gereken özel sihirli dokunuşa sahip değil. Ergenlik veya Tamil değil, 2025'te premieri yapılan diğer birçok mini dizi arasında çatlaklardan düşmek için tasarlanmış. Ancak bu onu illaki kötü bir dizi yapmıyor. Aslında içimdeki Canavar son derece sıradan olduğu gerçeğini aştığınızda oldukça keyifli olabilir. Yıldızlar Claire Danes ve Matthew Rhys, Aggie ve Niall olarak birlikte ekranda olduklarında baştan çıkarıcı kimyalarıyla kesinlikle biraz ışıltı katıyorlar. Bu ikisi av olmayı reddeden avcılar gibi birbirlerinden besleniyorlar. Bu, kısa vadeli tatmin için çok iyi olan türden bir dizi. 8. bölümde final sahnesi siyah ekrana geçince izleyiciler rahat bir nefes alıp sanki nefis bir kedi-fare oyunu oynamış gibi rahatlayabilir ve fazla bağlanmadan bu sahneyi zihinlerinden silebilirler. İçimdeki Canavar, katilleri olan saplantıyı ele alıyor. The Beast in Me gerçek bir suç dizisi değil ama bunun için gereken birçok malzemeye sahip. Neredeyse Only Murders in the Building de aynı çizgide. İnsanların gerçek suçları olan takıntısını konu alan bir dizi. Ama aslında hakkında hiçbir gerçek şey yok. Her iki dizinin de hikayelerinin kurgusal olması, bir kişinin saldırıya uğraması veya ölümüyle ilgili olayları abartarak tartışmalı bir konuyu duyarsızca ele alma riskini ortadan kaldırıyor. The Beast in Me ile Rotter ve yapımcı Howard Gordon, toplumun katillerin psikolojisiyle ilgili karmaşık takıntısını araştırıyor. Ancak dizi zaman zaman buna boyun eğiyor. Aggie, Neil'le ne kadar çok takılırlarsa o kadar rahatsız oluyor. Ama bir yandan da ona hayran kalıyor. Bir zamanlar beğenilen bir yazar olarak, oğlu vefat ettiğinden beri boş kalan yaratıcılığını yerine getirme zorunluluğu hissediyor. Neil sadece var olarak bu boşluğu dolduruyor. Ancak onun karısının ölümünün ardındaki gerçeği bulmakla mı, hikayesini istismar etmekle mi, yoksa onu öfkesini dışa vurmak için kullanmakla mı daha çok ilgilendiğini söylemek zor olabiliyor. Karısının ölümünü çevreleyen koşullar bir noktada açığa çıkıyor. Ancak bu, dizinin büyük bir evreka bağını gibi hissettirmiyor. İçimdeki Canavar, Aggie'nin Neil'le tanıştıktan sonraki zihniyetini irdelemeye odaklanan bir yöne doğru ilerliyor. Tam tersi değil. Beklentilerin altüst olması, her katili suç işlemeye iten alışıldık titizlik alışkanlıklarından hoş bir değişiklik. Bunun yerine, içimdeki Canavar, bu korkunç insanlar hakkında daha fazla bilgi edinme arzusuna kapılanlara ne olur diye soruyor. Bu boyuttaki suç faaliyetlerini araştırma konusunda pek deneyimi olmayan bir yazar seçmek akıllıca bir seçim. Bu, Aggie'nin yetenekli ve biraz fazla ileri gidecek kadar tehlikeli derecede meraklı bir karakter olmasını sağlıyor. Dizi, akıl hastalıkları ve bunların aile ve arkadaşları nasıl etkilediği hakkındaki konuşmalara sızdığında etkisini kaybetmeye başlıyor. Çok fazla spoiler vermeden, dizi belirli akıl sağlığı rahatsızlıklarını ve bu rahatsızlıklara sahip kişilerin daha güçlü olanlar tarafından nasıl istismar edilme risklerinin daha yüksek olduğunu damgalamakta fena bir iş çıkarmıyor. Açıkça belirtilmese de, Neil'in Aggie'nin oğlunun mahallesini ve onun hakkındaki kitabını ele geçirmesi için duyduğu kederden en iyi şekilde yararlanması görülebiliyor. Ancak işler gerginleştiği nokta, başka bir karakterin ana kişilik özelliği haline gelen basmakalıp akıl sağlığı semptomlarıyla tasvir edilmesidir. Dizinin bunu dizinin sonlarına doğru bir geri dönüş bölümünde büyük bir ifşa olarak sunması da durumu daha da kötüleştiriyor ve entrikadan yoksun büyük bir televizyon yazımı trendine katılarak çok az özgünlük gösteriyor. Claire Danes ve Matthew Rhys, kusursuz kimyayla bağlantı kuruyor. Danes ve Rice, televizyonda başarılı oyuncular ve bu, The Beast in Me'deki uyumlarıyla daha da belirginleşiyor. Danes, mükemmeliyetçi, yazar ve gerçek arayıcı olmanın getirdiği stresi
tek bir çatı altında topluyor. Görünüşünü mahvetme endişesi duymadan yüzünü elleriyle ovuşturmak gibi küçük hareketlerle kendine duyduğu düzensizliği ve umursamazlığı ima ediyor. Aggie, gerçek bir insanın hayata gelmiş hali gibi hissettiriyor. Daines'in üzerindeki ek baskı ise Aggie'nin eski partneriyle olan rahatsız edici ilişkisi ve oğullarının ölümünün yarattığı sonuçlar. Aggie'nin dizi boyunca kederini ifade etmek için yaptığı her türlü şüpheli şey, Daines'in karakterindeki iyiliği nasıl bulduğu sayesinde haklı görünüyor. Sonra, elit bir oyuncu olduğunu bildiği ana kadar ürkütücü bir varlıkla ortalıkta dolaşan Rice var. Kuduz köpeklerinden biri gibi iğrenç bir şekilde koca bir tavuğu yediği ve bir sonraki kanattan taze bir ısırık alabilmek için etin bir kısmını kemiklerin üzerinde bıraktığı bir sahne var. Niall, gölgelerdeki bir sonraki kurbanlarını rahatsız etmek için psikolojik yıkım ve manipülasyon kurallarını mükemmel bir şekilde uyguluyor. Zayıflığı ortaya çıktığında bile Rice ne kadar umursamaz olduğunu göstermek için baştan çıkarıcı bir gülümsemeyle onu geri çekiyor. Gerçekten patladığı nadir anlarda parmaklarınızın arasında izlemekten kendinizi alamadığınız bir kaza sahnesi gibi. Rice ve Daines, gündelik etkileşimlerine çoğunlukla sorgulamalara dönüştürerek sık sık ekranı paylaşıyorlar. Oyuncuların yaptığı en zekice şey, ikisinin de birbirleri üzerinde daha fazla güce sahip olmaması. Her ikisinin de karakterlerinin içindeki karanlığı incelemek için sorgulayıcı ve şüpheli arasında sık sık geçiş yapıyorlar. Tek garip şikayet, Aggie ve Niall'ın arasındaki karmaşık ilişkinin Rice ve Daines'in sezonlarca süren dizilere geri dönmesini dilemenize neden olması. İçimdeki canavar, gerilim dolu, lokmalık bir atıştırmalık, ancak Rice ve Daines'in sırasıyla The Americans ve Homeland'de sergiledikleri yoğunlukla kıyaslanamaz. İçimdeki canavar, çatlaklardan düşüyor. İçimdeki canavar, hem keyifli vakit geçirmeyi hem de sıradanlığıyla kesinlikle tuhaf bir dizi. Potansiyel bir katil ile dedektif arasında geçen eski usul bir saklambaç oyununda hiçbir sorun yok. Ancak daha tatlı hale getirmek için daha fazla şekerleme veya en azından biraz lezzetli sosta olabilirdi. Görseller, diziye pek iltifat etmiyor. Işıklandırmadan sinematografiye kadar her şey göz alıcı olmaktan çok uzak. Ancak set tasarımı yaşanmış gibi görünmesiyle dikkat çekiyor. Ekne'nin evi, delirmiş bir yazarın tablosuyken, Niall'ınki şüpheli bir şekilde evcilleşmiş bir kocanın portresi. Diziyi bir kıvılcım çakmaktan alıkoyan şey, başrol oyuncuları dışında hiçbir karakterin kendilerini gösterebilecek bir şeye sahip olmaması olabilir. Hepsi acı verici bir şekilde boyuttan yoksun. Aggie ve Niall'ın hayatlarında oynadıkları rollerin ötesinde bu insanlar kim? Dizi bunu açıklamak zorunda değil, ancak izleyiciyi hissettirmek zorunda. Ancak bunu başaramıyor. Nina Jarvis, dizideki üçüncü en önemli karakter ve yavan diyaloglarla eşlik edilen sanrılı bir ev hanımının tipik rolünü oynuyor. Brian Abbott'ın bu bulmacada anlamlı bir rol oynaması bekleniyordu, ancak bazı nedenlerden dolayı erken ayrıldı. En hayal kırıklığı yaratan şey Martin Jarvis'e ve daha spesifik olarak Jonathan Banks'e yapılan muamele. Karakterlerinin aslında var olmadığını unutmayı kolaylaştıran tutkuyla performans sergileyen Banks gibi bir aktörün konuk oyuncu olarak yeterince değerlendirilmemesi şok edici. En büyük beklenti, Niall'ın karısını öldürüp öldürmediğini öğrenmek değildi. Asıl merak edilen, Banks'in bir sonraki sahnede ekrana geleceği zamandı. Günümüzde bir dizinin gerçekten özgün olması ve başka bir yan dizi, yeniden başlatma veya uyarlama olmaması takdir edilmesi mümkün değil. İçimdeki canavar muhtemelen radarın altında kalacak ki bu da sorun değil. Her dizinin televizyon dünyasını sallayan, akıl almaz bir hit olması gerekmiyor. Mini dizi olmasının en güzel yanı, iptal edilip edilmeyeceğiyle ilgili tüm konuşmalardan geçmek zorunda olmaması. Mini dizi olmasaydı kesinlikle yok olurdu. O kadar sıradan ki daha fazla devam edemez. Ancak 8 bölüm ve bir omuz sılçıma sonrasında içimdeki canavarı yerinde bir şekilde tanımlamak için kullanılabilecek tek metafor, uçakta vakit geçirmek için annenizin havalimanından aldığı bir roman gibi olması. İyi bir okuma ama yalnızca yapacak başka bir şey olmadığında. İçimdeki canavar 13 Kasım'da Netflix'te yayınlanmaya başlıyor.